Yağmurlu bir Singapur gününden hepinize merhaba. Mevsimlerden yağmur mevsimi. Arada yağmur yağıyor. Bu mevsimlerde de hep böyle ıslanıyoruz. Onun için yağmurlu böyle çantaya atıyorum. O şekilde ilerliyoruz. Buralarda şimdi Arap caddeleri, Kapadokya gibi, işte ne bileyim birçok Lübnan, Arap mekanları var. Thank you. Ama görüyorsunuz çalışanlar pek Türk değil. Ama işlerinde Türkler de var. Şöyle devam edeyim isterseniz. Sola değil de düz çıkalım. Sultan Camii'ni siz de görün. Evet. Bizim Türkler buraya hem yemeğe geliyorlar hem de fotoğraf çekiliyorlar. Merhaba. Bu şekilde karşıdaki Sultan Camii, Sultan Mosque çok eski bir cami. Singapur'da yine buna benzer camiler mevcut. O dünkü Marina Bay Sand'tan sonra görüyorsunuz arkalarda böyle. Benim gibi video çekenler de var. Ben aslında burada çok video çekmek istemiyorum. Hatta birçok yerde artık video çekmek istemiyorum herhalde ama meraklılar, ilgililer var. Çekersen seviniriz diyorlar. Biz de çekiyoruz. Çekiyoruz ama videonun bizim izlendiği de yok. Türk yemeklerine sanki hasret kalmış gibi. Bizim Türkler hep buralarda. Evet. Şu görüyorsunuz. Durum burada böyle. Yağmur olunca herkes dükkanları naylonla kapatıyor tabi. Arkadaşlar Sultan Camii. İşte bu da böyle bir yer. Buradan şöyle yapalım. Evet, beni de alalım. Buradan Little India'ya geçeyim. Little India'dan da Chinatown'a doğru ilerleriz. Bugünü böyle kapatırız. Çok ıslanmayız umarım. Olmazsa yarın yeni bir video çekeriz Singapur'da. Bakacağım duruma göre. Dün gece videosu çekemedim ama belki bu akşam çekeriz. Bilmiyorum. Çok da mühim değil. Bence gösteri kısımlarını, en güzel yerlerini çektik. Onları ekleyeceğim. Onları izlersiniz. Şimdilik böyle. Yağmur yağdığı için kısa telefondan ekleyelim. Burası da Singapur'da bir ilk tapınağı. Şehrin tam merkezinde yer alıyor. Little India'ya yakın etrafında binalar var. Bu şekilde. Buraları da görmüş olun istedim. Little India'da biraz gezeceğiz. Daha sonrasında Chinatown'a doğru gideceğiz. Ama yağmur biraz etkili olabilir. Duruma bakacağım. Görüşürüz. Sizinle Little India'ya girmek üzereyiz. Bölgede ikinci Hindu tapınağı bu da. Yeşil ışığı beklerken size onu da göstereyim istedim. Bakın semtin Hintli abileri de burada zaten. Birazdan Little India'nın içinde de gezeceğiz. Oradan Chinatown'a doğru gidelim. Kameranın şarjı biraz az. Evden çıkarken şarj etmemişim. Yanımda küçük bir power bank var. Onunla azıcık şarj edeyim. Duruma göre biraz videoyu kısa tutmaya çalışacağız. Nasıl olduğuna bakalım. Arka sokakları da birlikte görelim. Arkadaşlar Little India'nın sokaklarındayız. Şöyle karşıyı çekmedim ama karşısı yerine buraya çekeyim. Singapur'un içinde bir yer Little India. Bildiğiniz Kale gibi diyelim.
görüyorsunuz. Birçok dükkan var. Tabi bugün yağmurlu olduğu için hareketli değil. Normalde müzikler, hareket, turistler buralara çok geliyorlar. Şu şapkalı abiden bir kurtulursak, yine kurtulamadık. Evet. Çinliymiş maalesef. Çinli görünce artık bir sıkıntının içinde olduğumuzu anlıyorum. Little India'nın sokakları böyle. Dilerseniz ben biraz daha şöyle ilerlerden de çekeyim. İlerlerde restoranlar var. Oralara da isterseniz bir bakalım. Ama bugün hakikaten hiç hareketli değil. Havanın yağmurlu olmasından dolayı böyle. Yani Singapur'da olsa Little India, India'dır arkadaşlar. Incredible India diyelim. Şöyle devam ediyor. Burası biraz şey olduğu için trafiğe konuşamıyorum da ben. Trafiğe kapalı olduğu için buradan onun için geldim. Ama Singapur'un sokaklarında yani çok temiz diyoruz ya. İşte Little India'nın hali böyle. Arka sokakları da size göstereyim. Ama tabi Singapur sadece buralarda böyle. Birçok yeri çok iyidir. Onu söyleyebilirim. Şöyle biraz siz de görmüş oldunuz sanırım. Düzlüğe çıkınca düzeliyor arkadaşlar. Düzlüğe çıkınca düzeliyor. Düzenli. Ama arkalara girerseniz işte böyle oluyor. Onun dışında 7-Eleven çok. Yemek, atıştırmalık, su gibi ihtiyaçlarınız öyle bir şey varsa bakın Marmaris. Tabi sadece Türk olarak yazmıyorlar. Arap, işte Beyrut, bir sürü şey daha ekliyorlar. Lübnan, Küzine falan diye. Yoksa pek müşteri potansiyelini yakalayamazlar. Gerçi oluşan bir müşteri potansiyeli var. Little India böyleydi. Arap Caddesi'ne doğru gidiyorum. Ama az önce oralardan biraz çekmiştik. Chinatown'a geçeceğim. Oradan biraz çekeriz. Demeyin Göksel, Singapur'da arka sokaklarda gezmedin. Hep güzel yerleri gösterdin diye. Singapur'un böyle arka sokakları, daha da arkaları var. Oraya artık başka zaman. Şimdi devam edelim. Chinatown'dan önce sizinle biraz nehir kenarında yürüyüş yapalım. Göstereyim. Burada tekne turları mevcut. Çok güzel bir alandır. Buradan da yönümüz Chinatown olacak. Orada artık keseceğiz. Hatta ben burada bile kesmeyi düşünüyorum da hadi Chinatown dedik. Oraya bir bakacağız. Burada tekne turları ve dediğim gibi yemek alanları da var. Şöyle ufaktan bir gezeceğiz hızlı. Chinatown'u da şöyle birkaç dakika çekebilirsek oradan da ben bir müzikale gideceğim. Böyle bir durumum var. Onun için çok videoyla ilgilenemedik bugün. Zaten yağmurluydu da. Burada durumlar böyle. Nehir kenarı ve güzel, sevimli bir yer. Görüyorsunuz.
Alan böyle. Şimdi Singapur hakikaten yaşanılabilir bir yer. Ama şöyle de bir durum var. Birkaç gün geçince yoruluyorum arkadaşlar. Neden yoruluyorum? Yoruluyorum demeyelim de sıkılıyorum. Evet, sıkıcı geliyor çünkü bildiğimiz yerler tekrarlıyor. Tekrarladığı için galiba bana her yer artık tanıdık geldiği için. Ama tabii burada çok vakit geçirdiğimizden evet, böyle bir nehri göstermedik gibi oldu ama olsun. Sonuç itibariyle burayı da görmüş oldunuz. Daha ileriye gitmeyeceğim. Çünkü şarj meselesinden biraz müzdaribim. Görüşürüz Chinatown'dan. Oradan da hoşçakalın diyeceğiz. Clark'tan sonra, yani nehir kenarından sonra Chinatown demiştik. Geldik ama şarj meselemiz çok sıkıntılı. Mikrofonu da şarja takmayı unutmuşum. Bugün böyle geçecek. Evet, geldik. Chinatown'dayız. Şimdi aslında Chinatown'un birçok ara sokağı da var. Ben size burada kenardan göstereceğim hemen Chinatown'u. Aslında gökdelenlerin hemen ardı. Metro durağı şöyle 400 metre. Buradan da görün istiyorum o binayı. Burası bir tapınak arkadaşlar. Şöyle hızlıca şu cadde en azından görelim sizinle. Buradan da veda ederiz. Tabi yemek yerleri var. Dediğim gibi çok ara sokakları da olan bir yer. Ama size böyle kestirmeden bir tur yaptırdım. Gece çekimi yapacaktım. Yağmur olduğu için yapamadık. Ama dileyen olursa Singapur'un değişik yerlerini de yine çekeriz elbette. Fakat bence anlaşıldığını düşünüyorum. Bakın yelpazeler $6. Hediyelik eşyalar var. Yemekler. İleride yine pazar yeri gibi. Aslında daha hareketli bir sokağa girseymişiz olurmuş. Ama yapmadık. Yapmadık ama fena da gezmedik. Öyle değil mi? Bence öyle. Tapınağın böyle bakın, tapınak arkaya kadar o geldiğimiz yol boyunca uzadı arkadaşlar. Buraya kadar uzuyor. Biliyorsunuz işte böyle Chinatown kompleks, Çinlilerin böyle yerleri oluyor. Pazar gibi, dükkan gibi böyle şeyler. Bina buradan da pek güzel gözüküyor. Chinatown'dan veda edeceğiz demiştik. Öyle de olsun istiyorum. Chinatown'dan, Singapur'dan hoşça kalın. 2 seri oldu. Bir Marina Bay etrafında dolaştık. Bir de bugün işte Arap Caddesi'nden başlayarak Little India yaptık, Chinatown yaptık. Değişik yerleri de görme şansına sahip olduk. Gece çekim yapacaktım. Çok hareketli geceleri oluyor Singapur'un ama
Onu yapmadık. Onun yerine müzik şovlarını, ışıklı şovları ekleyeceğim gece. Onlara bakabilirsiniz. Singapur'dan hoşça kalın. Jaga